Merhabalar, ben klinik psikolog Sergen Akbay. Bugünkü videonun konusu biten ilişkilere neden geri döneriz? Biten ilişkilere neden geri döneriz sorusunu belki de ilk önce biraz değiştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü eğer ki bir geri dönme eylemi varsa bitmiş değil de belki de tamamlanmamış, devam eden bir süreçten bahsediyor oluruz. O yüzden belki de bu soruya böyle bakmakta fayda vardır. Peki neden biten ilişkilere geri döneriz? Bazen son kullanma tarihi geçmiş ilişkilerde sürekli olarak kendimizi buluruz. Tam bitti deriz, böyle yola devam edeceğiz ama bir bakarız ki tekrardan aklımızda, zihnimizde, bazen elimiz fark etmeden mesaja gider ve tekrardan aynı kişide kendimizi buluruz. Bunun birçok sebebi olabilir ve bugün gelin birlikte bu sebeplere bakalım. Şimdi bir ilişki bitmiş olsa bile o ilişki güvensiz de hissettiriyor olsa tanıdıktır. Beynimiz tanıdık olana çekilme eğilimindedir. Çünkü tanıdık olan güvensiz de olsa ona aşinayızdır ve aşina olduğumuz şeylerde belirsizlik hissetmeyiz. Neyle karşılaşacağımızı biliriz. Gelin bir metaforla bakalım buna. Diyelim ki bir gün bir ormanda araba kullanıyorsunuz ve sıklıkla geçtiğiniz bir orman burası ve karşınıza iki yol ayrımı çıkıyor. Daha önce hep tek yol ayrımı çıkıyordu ve her zaman aynı yolu kullanıyordunuz. O yoldan o kadar çok araba geçmiş ki artık yol taşlaşmış, topraklaşmış ve neredeyse bir asfalt haline gelmiş. Ve siz de her zaman bu yolu kullanıyorsunuz. Ama o gün devam ederken baktınız ki iki ayrım çıktı. Diğer ayrım sizin için çok yeni ama üzerinde daha sağlıklı ve daha kısa yol olduğu söyleniyor. Üstünden belki birkaç araba geçmiş, çok araba geçmemiş. Beynimiz araştırmalarda gösterdiği üzere genelde tanıdık olana çekilir. Tanıdık olan belki daha uzun bir yol, daha meşakkatli bir yol. Yolda belki taşlar var, rahatsızlık veren kavşaklar, dönüşler, engebeler var. Ama siz o yolu defalarca geçtiğiniz için karşılaşacağınız zorluklara da aslında kendinize hazır bulursunuz. Örneğin önünüzde taşlı bir yol çıktığında o taşlı yolda arabanızın nasıl tepki vereceğini bilirsiniz. Dağlık bir yamaçtan arabayı sürdüğünüzde oradan daha önce arabayla geçtiğiniz için direksiyon hakimiyetini nasıl kullanacağınızı bilirsiniz. Evet, belki siz de bilincindesiniz. Diğer yol sizin için daha sağlıklı, daha kestirme olacak ama belirsiz, yeni bir yol ve neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. İşte ilişkilerde de buna benzer örneklerle karşılaşabiliyoruz. Eski partneriniz sizin için tanıdık. Belki toksik diyebileceğiniz, tartışmaların olduğu, kaosun olduğu bir ilişkiydi sizin için. Ama ne olursa olsun zihniniz orada karşılaşabileceği şeylere gerçekten tanıdık hissediyor olmalı. En kötü ne olabilir diye kendinize sorduğunuzda belki tekrardan terk edilirsiniz ama bu da sizin için yeni bir şey olmayacaktır. Çünkü daha önce başınıza geldi ve bununla baş ettiniz. Nasıl baş edebileceğinize dair de aslında aşinasınız sürece. Bazen eski ilişkilere sürekli olarak kendimizi dönerken buluruz ve bunun bir sebebi örtük bir sağlıklı ilişkiden kaçınma davranışı olabilir. Ne demek istiyorum? Eğer ki geçmişteki birine zihinsel veya fiziksel olarak tutulduysanız, zihniniz sürekli onunla meşgulse ilişki durumunuz bekar değildir. Yani ilişki durumunuz bir miktar karmaşıktır. Eğer ki zihninizde biri var ise, ilişki durumunuz karmaşık ise ne yapmazsınız? Yeni insanlarla tanışmak için kendinizi motive etmezsiniz. Dışarıdaki flört ihtimallerine kendinizi kaparsınız. Ve bu yolla ne olur? Belki de sizin sağlıklı, yakın, güvenli bir ilişkide olmaya yönelik kaygılarınız var. Eski ilişkiye zihniniz takılarak örtük bir şekilde yakınlıklı, şefkat dolu, güvenli, bağ dolu bir ilişkiden fark etmeden kaçınıyor olabilirsiniz. Biten ilişkiniz belki kötü bitti. Çevrenizdeki arkadaşlarınız, sevdikleriniz, iş arkadaşlarınız bittiği için sizi tebrik etti. Siz de rahatladığınızı düşündünüz ama sürekli olarak geri dönerken buluyorsunuz kendinizi. Burada belki atladığınız bir şey vardır. İlişki bitse dahi içinde kötü şeyler barındırdığı gibi iyi şeyler de barındırır. Partneriniz sizin duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamıyordur, size önemli hissettirmiyordur, değer vermiyordur, özel günlerinizi hatırlamıyordur. Ama fiziksel olarak orada varlığı size güvende hissettiriyordur. Yani evin içerisinde olması veya aradığınızda bir noktada o telefonu açacak olması size güvende hissettiriyordur. Bazen bu fiziksel varlık sadece
Fiziksel varlıkla değil de belki maddi olarak sizi destekliyordur ve bu noktada kendinizi güvende hissediyorsunuzdur. Yani fiziksel ihtiyaçlarınız karşılanıyordur ama duygusal ihtiyaçlarınız karşılanmıyordur bu ilişkide. Veya bazen tam tersiyle karşılaşabiliyoruz. O ilişkide duygusal ihtiyaçlarınız karşılanıyordur, sürekli mesajlaşıyorsunuzdur, flört ediyorsunuzdur, size iyi hissettiriyordur. Ama partneriniz fiziksel olarak kilometrelerce uzaktadır. Yani fiziksel ihtiyaçlarınızın birçoğu karşılanmıyordur. Ve bu çok uzamıştır artık, uzun süreye yayılmıştır. Sonra ne olur orada? Belki de fiziksel olarak yanınızda değil, o ihtiyacınız karşılanmıyor ama duygusal olarak uzakta da olsa varlığını bilmek size iyi geliyor olabilir. Yani kötü bir ilişkiden çıktım, neden hala geri dönüyorum derken belki o kötünün içerisindeki iyileri gözden kaçırıyor ve aslında iyiye olan ihtiyacınız için de eski partnerinize geri dönmek istiyor olabilirsiniz. Her ilişki başladığı zaman belirli beklentiler, hayallerle gelir. Bazen ilişki başlamadan ilişkinin yaşanabilme ihtimali bizi beklentiye sokar. Bu beklentiler bazen günlük beklentiler olur, bazen de bu beklentiler daha genel ve geniş zamana yayılmış beklentiler olabilir. Örnek veriyorum, günlük beklentileriniz, yakın tarihli beklentileriniz beraber tatile gitmek olabilir, sinemaya gitmek olabilir, sevdiğiniz bir restorana gitmek olabilir, sarılarak uyuma hayaliniz, beklentiniz olabilir. Uzun dönemli beklentiniz ise belki kurduğunuz hayaller vardı. Bu kişiyle evlenmeyi, düğününüzü, nişanınızı hayal ediyordunuz. Belki bir aile kurduğunuzu hayal ettiniz. Çocuklarınızı hayal ettiniz. Nerede yaşıyor olabileceğinizi hayal ettiniz. Ve bir beklentiye girdiniz, değil mi? Sadece partnerinizle değil de partnerinizle kurduğunuz ilişkiden beklentilerinizle de bağ kurarsınız. Ve belki siz partnerinizi bıraktınız ama partnerinizle kurduğunuz ilişkideki bu beklentileri bırakamadınız. Beraber kuracağınız ailenin hayalini bırakamadınız veya gideceğiniz o tatilin beklentisine yönelik daha bir bırakma gerçekleştiremediniz. Ve o yüzden de tekrardan eski partnerinize dönmek istiyor olabilirsiniz. Bazen fark ediyorum ki tüm yatırımını insanlar tek bir ilişkiye yapabiliyor. Örnek veriyorum, siz partnerinizle birlikte olduktan sonra kendinizi sosyal olarak izole etmiş olabilirsiniz. Arkadaşlarınızdan uzaklaşmış olabilirsiniz, sosyal ilişkilerden uzaklaşmış olabilirsiniz, ailenizden uzaklaşmış olabilirsiniz, işinize artık eskisi kadar emek ve çaba vermemiş olarak bulabilirsiniz kendinizi, hobilerinizden uzaklaşmış olabilirsiniz. Yani ne yapmış olabilirsiniz? Tüm yatırımınızı, tüm sahip olduğunuz o enerjiyi bir kişiye, bir partnere vermişsinizdir. Ve bu şey gibidir. Diyelim ki elinizde 20 para var ve bir hisse var önünüzde. 20 paranın hepsini o hisseye yatırmışsınızdır. Ne zaman ki o hissenin elinizden tamamen gideceğini öğrendiğinizde, yani partnerinizin sizden ayrılma ihtimalini düşündüğünüzde, bir ayrışma gerçekleştiğinde elinizdeki her şeyi, tüm yatırımınızı kaybedeceksinizdir. Ve o zaman ne olur? Ben elimdeki her şeyi kaybetmemek için o partnere yapışma eğiliminde olurum. Çünkü sosyal ilişkilerden uzaklaştım. Artık arkadaşlarımla o kadar fazla görüşmüyorum. Belki bana trip atıyorlar, belki benden biraz uzaklaştılar onlar da. Artık eskisi gibi hobilerime zaman ayırmıyorum. Tek yatırımımı partnerime yaptım ve partnerim gidince de her şeyi kaybedeceksem o eski partnere sürekli dönme eğiliminde olurum. Ondan biraz uzaklaşırım, o yalnız kalma hissiyle ne yapacağımı bilemem, her şeyi kaybetmiş gibi hissederim. Sanki böyle yaslandığım bir duvar aniden çekilmiştir ve kendimi yerde bulmuşumdur. Ne yaparım o zaman? O duvarı tekrardan bulma, o duvara tekrardan tutunma eğiliminde olurum ve bu da çok anlaşılır olur. İlişkiniz bir noktada tam anlamıyla tamamlanmamış olabilir. Yani tam bir ayrılık konuşması gerçekleşmemiş olabilir. O yüzden de partnerinize geri dönme eğiliminde oluyor olabilirsiniz. Çünkü tamamlanmamış işlerde bazen söylenmemiş sözler vardır. Belki partnerinizin size yaşattıkları, ilişki içerisinde yaşadıklarınız için ona öfkelisiniz, kırgınsınız. Ama bunu ifade edebilecek bir alana sahip olamadınız. Belki siz ilişkileri tamamlamak için her insan gibi, insan beyni gibi, çünkü insan beyni de böyle çalışır. Yarım kalmış şeyleri tamamlamak ister. Ona dönmek, o konuşmayı yapmak istiyor olabilirsiniz. Belki partnerinizle tam olarak bir ayrılık konuşması gerçekleştirmediniz ve kendinizi yarım kalmış hissettiniz. Tamamlanmamış işleriniz var o ilişkide. O ayrılık konuşmasını yapamadığınız için ifade edemediğiniz belirli öfke var.
Belki ilişkide yaşadıklarınız size yaşattıkları için ona çok öfkelisiniz ve bu öfkeyi bir yolla ifade etmeye ihtiyaç duyuyorsunuz, tamamlamaya ihtiyaç duyuyorsunuz, bu enerjiyi salmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama o konuşmayı yapamadığınız için de yarım kalmış hissettiğiniz için partnerinize geri dönme ihtiyacında oluyor olabilirsiniz. Ancak o yolla belki öfkenizi, kırgınlığınızı ifade edeceksiniz ve sizin için söylenmemiş, tamamlanmamış sözler tamamlanacak ve o zaman ilişki bitecek. Ama bunu tamamlayana kadar da kendinizi sürekli olarak eski partnerinize geri çekilirken buluyor olabilirsiniz. Belki yakın veya uzak geçmişte yeni bir ilişkiden çıktınız veya yakın değildi bu, uzakta bir ilişkiden çıktınız ve ilişkiden çıktıktan sonra çok zorlandınız. Depresif hissettiniz, işe gidemez hale geldiniz, uykularınız bozuldu, ya çok uyudunuz ya az uyumaya başladınız ve partnerinizle ayrılığın getirdiği o acı, ızdırabı çok zor atlattınız. Ve bu sebeple üzülmeye yönelik yoğun bir korku geliştirdiniz ve sanki şu anda yine bu ilişkiden çıktığınızda tıpkı o ilişkide yaşadığınız gibi aynı yollardan geçeceğinize inanıyorsunuz. Yine depresif hissedeceğinize inanıyorsunuz ve o ayrılığın getirdiği acı, üzüntü, kırgınlıkla tekrardan baş edemeyeceğinize inanıyor olabilirsiniz. Belki de bir partnerinizi kaybetmediniz. Geçmiş yaşam öykünüzde gerçek fiziksel bir kayıp var. Ölüm dolayısıyla sevdiğiniz birini kaybettiniz ve onun yasını çok yoğun yaşadınız. Her ayrılık, partnerden ayrılık da yas getirir. Birinin fiziksel kaybı, ölümü de yas getirir ve bu yaslar birbirini çağrıştırdığı için belki yakınınızı kaybettiğinizde çok dağıldınız, çok zor toparladınız ve şu anda partnerinizle ayrışma hali, ayrılacak olma haliniz sizin bu kaybınızı tetikliyor olabilir. Ve o tetiklenmesin diye de tekrardan aynı şeyleri yaşamamak için de tam bir ayrışma gerçekleştiremiyor olabilirsiniz. Ve ilişkiden uzaklaşırsınız, tekrardan ilişkide bulursunuz kendinizi. Uzaklaşırsınız ama o tetiklenmeyi hissettiğinizde tekrardan kendinizi bir anda ilişki içerisinde buluyor, eski partnerinize dönmüş halde buluyor olabilirsiniz. Daha derin bağlanma problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Artık araştırmalar uzun yıllardır gösteriyor ki doğumla birlikte birincil bakım verenimizle bağlanma örüntümüz bizim yetişkinlikte ilişkileri nasıl yaşayacağımıza yönelik çok önemli göstergeler gösteriyor. Ve bilindiği üzere kaygılı bağlanan insanlar için ayrılma ve ayrışma başlı başına sadece bu tema çok zordur. Bununla ilgili bazı araştırmalar var. Örnek veriyorum, bir oyun grubunda çocuk annesiyle birlikte giriyor ve kaygılı bağlanan kişiler böyle annesinin bacağından ayrışmıyor ve annesi sessizce odadan çıktıktan sonra çocukta şöyle tepkiler görüyoruz. Yoğun ağlama krizine girebiliyor, öfkelenebiliyor, annesi orada olmadığı için çok kaygılanabiliyor, kendi duygusunu sakinleştiremeyebiliyor. Şimdi kaygılı bağlanma bu ise yetişkinliğe geldiği zaman bu çocuk bunu ilişkilerde yaşıyor olabilir. Yani odadan annenin ayrışması, partnerden ayrışma, yani ilişkiden çıkma hali ise tıpkı o odadaki çocuk gibi aslında kendini sakinleştirmekte zorlanıyor olabilir bu yetişkin. Eğer bu yetişkin sizseniz de direkt olarak belki ayrılık konuları sizin için zordur. Ayrılmaya karşı bir hassasiyetiniz vardır. Ve o ayrılık tamamlanmasın diye de kendinizi sürekli eski partnerinize mesaj atarken buluyor olabilirsiniz. Onunla bir şekilde bağı sürdürmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Yani o ayrılığın tamamlanmasına izin vermiyor olabilirsiniz. Yalnız hissetmek ile yalnız kalabilme becerisi arasında da fark vardır. Bazı insanlar yalnız kaldıkları zaman da yalnız hissederler. Örnek veriyorum, birçok insan tek başına vakit geçirebilir, belirli aktiviteler yapabilir, film izleyebilir ama bazı insanlar tek başlarına kaldıkları zaman ona eşlik eden bir de yalnızlık hissi vardır. Yalnızlık hissi böyle içimizde ait olmadığımızı hissettiren, yapayalnız olduğumuzu hissettiren, güvensiz hissettiren bir nevi hisler silsilesidir. Belki partnerinizden ayrıldığınız zaman tek kalma halinin size yalnız hissetmeyi de getireceğini düşünüyorsunuz veya bunu daha önce deneyimlediniz. O yüzden şu anda ayrı kalmaktansa o ilişki içerisinde zorlu deneyimlerle kalma halini tercih ediyor olabilirsiniz. Yani sizin için yalnız hissetmek belki de ilişkide yaşadığınız zorluklardan daha terörize edici, daha korkutucu bir deneyim olarak geliyor olabilir. Bazen biten ilişkilerin gerçekten bittiğini görmeye ihtiyaç duyarız ve o ilişkiye ondan geri döneriz.
İlişkiye döneriz, bakarız ve hala aynı şeylerin aynı olduğunu gözlemlediğimiz zaman bazen bazı insanlar bir şeylerin bittiğini o zaman anlar. Belki siz de son bir kez gerçekten belirli duyguların, aradaki bağın, yaşanmışlıkların tamamen bittiğine ilişki içerisinde görerek teyit etmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ve o sebeple de tekrardan eski partnerinize dönmek istiyor olabilirsiniz. İlişki bittikten sonra kendinizi suçlu hissediyor olabilirsiniz. Belki de bir çocukken kendinizi feda etmeniz beklendi. Büyüdüğünüz ortamda, büyüdüğünüz atmosferde kendi ihtiyaçlarınızı ön plana alamadınız. Hep sizin ihtiyaçlarınızdan ziyade çevrenizdeki insanların ihtiyaçları ön plandaydı. Ve kendi ihtiyaç ve isteklerinizi ifade ettiğinizde kendinizi suçlu hissettiniz, bencil hissettiniz ve şu anda da bir yetişkin olarak o ilişkiden çıkmak sizin ihtiyacınız oluyor olabilir. Ama ilişkiden çıktığınızda ne yapıyorsunuz? Aslında kendinizi önceliklendiriyorsunuz ve kendinizi önceliklendirdiğiniz için de kendinizi suçlu hissediyor olabilirsiniz. Karşıdaki kişiyi kırdığınızı, üzdüğünüzü hissediyor olabilirsiniz. Ve o suçlulukla baş etmektense o ilişkiye tekrardan geri dönme eğiliminde oluyor olabilirsiniz. Partnerinize travmatik bir şekilde bağlanmış olabilirsiniz. Şiddet döngüsü dediğimiz bir döngü vardır. Eğer ilişkide fiziksel veya duygusal şiddet varsa burada travmatik bağlanmalar gerçekleşebilir. Şiddet gördüğünüz ilişkiden çıkmak çok kolay değildir. Çünkü şiddet gördüğünüz ilişkide aynı zamanda öz saygınız, özgüveniniz zedelenir. İlişkide onun varlığında güçlü hissediyor olabilirsiniz. Onun yokluğunda kendinizi güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Bu onun yanında güvende hissettiğiniz anlamına gelmez. Ama sanki dünyayı öyle algılayabilirsiniz. Yani dünya sanki onun yanından daha güvensiz geliyor olabilir size. Ve bu döngü içerisinde sürekli git gel yaşıyor olabilirsiniz. Burada kendimize biraz daha şefkatli olmaya ihtiyacımız var. Çünkü şiddet döngüsü içinden kolaylıkla çıkabildiğimiz bir döngü değildir. Partnerinizle dönüştüğünüz kişiyi bırakamıyor olabilirsiniz. Bu içsel dönüştüğünüz bir hal olabilir veya dışsal olabilir. Nasıl olabiliyor bu? Belki partnerinizin varlığında kendinizi daha özgüvenli hissediyorsunuz, daha değerli hissediyorsunuz, daha güzel hissediyorsunuz, kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi fark ediyorsunuz. Örnek veriyorum, daha cesaretli hissediyor olabilirsiniz. Ve bu özelliklerinizin onun yanında ortaya çıktığını fark ettiğinizde belki partnerinizi bırakmak istiyorsunuz ama onun yanında dönüştüğünüz kişiyi bırakamıyor olabilirsiniz. Bazen bu sadece içsel olarak değil, dışsal olarak gerçekleşiyor olabilir. Çok arkadaşınız yoktur, çok sosyal bir insan değilsiniz ama partneriniz çok sosyaldir, işte kendini çok iyi ifade eder, ortamlarda sevilen biridir. Onun aracılığıyla belki dışsal olarak siz de bir sosyal bir insana dönüşüyorsunuz. Siz de yeni arkadaş gruplarına, yeni hobilere dahil oluyorsunuz. Onun yokluğu demek aslında sizin dönüştüğünüz bu kişinin de yokluğu demektir. Yani belki de bazen partnerinizi değil de partnerinizin size getirdiklerini, partnerinizin yanında dönüştüğünüz insanı bırakamıyor olabilirsiniz. Peki bunları fark ettiniz ve belki bazıları size tanıdık geldi ve kendinize şunu söylediniz. Sanırım ben eski partnerime şu sebeple dönüyorum ama şimdi ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Aslında fark ettiğiniz şeyler size ne yapacağınızla ilgili bir pusula gibidir. Örnek veriyorum, eğer ki partnerinizin yanında dönüştüğünüz kişiyi bırakamıyorsanız o zaman onun yanında dönüştüğünüz kişiye bir bakmanız gerekiyor. Yani eğer daha özgüvenli hissediyorsanız, kendinizi daha değerli hissediyorsanız onun yanında, demek ki bu size şöyle bir mesaj verir. O ilişkiden çıkabilmek için partnerinizin yokluğunda da içsel olarak o değerli hissetme halini, özgüvenli hissetme halini inşa etmeye ihtiyacınız var. Ancak bu yolla kendinize yaptığınız yatırımla partnerinize ihtiyaç duymadığınızı fark edebilirsiniz. Veya diyelim ki onunla kurduğunuz hayalleri bırakamıyorsunuz, onunla kurduğunuz işte geleceği bırakamıyorsunuz. O zaman şöyle, o gelecekle biraz oturmaya ihtiyacınız var. Onunla o aileyi kuramayacağınızın acısını yaşamanıza ihtiyacınız var. İşte o düğünü gerçekleştiremeyeceğinizi şöyle bir düşünerek, imajine ederek, onun üzüntüsünü, belki onun öfkesini yaşamaya ihtiyacınız var diyebilirim. Veya örnek veriyorum, ilk verdiğimiz örneklerden bir tanesine bakalım. Eğer ki kaçınıyorsanız, yani eski partnerinize zihniniz gidiyorsa ve şu anda yeni bir ilişki ihtimalinden kaçınıyorsanız,
O zaman o eski partnere bir sınır koyup yeni partner ihtimallerini değerlendirmenize, o ilişkilerde de güvende hissediyor oluşunuzu görmeye ihtiyaç duyarsanız. Yani hangi noktada zorlanıyorsanız o ilişkiden çıkmakta, herkesin öyküsü biriciktir. Dönüp şöyle bir bakıp oradaki ihtiyaçlarınıza yönelik kendinize yatırım yapmalısınız. Tabii ki bu kolay değil. Büyük bir çaba ve emek istiyor ama her şeyden ve her şeyden önemlisi o ilişkiyi kaybettiğinizin acısıyla belki bir süre oturmaya ihtiyaç duyarsınız. Yani gerçeği kabullenmeye ihtiyaç duymaktasınız. Orada biten bir şey varsa biten şeylerin arkasından çok karmaşık yaz süreçleri gelir. Herkes de farklı ilerler bu. İşte partnerinize öfkelenebilirsiniz, kendinize öfkelenebilirsiniz. Neden daha fazla çabalamadığınızı düşünerek kendinize kızabilirsiniz, ona kızabilirsiniz. Daha sonra kabullendikten sonra bir ileri iki geri üzülmeye devam edebilirsiniz. Çünkü bazen şöyle oluyor, zorlu bir ilişkiden çıktıktan sonra rahatlamaya eşlik eden üzüntünün ve özlemin olmayacağına yönelik bir yanılsama yaşayabiliyoruz. Ama biten her şeyin arkasından üzülmek, özlemek normaldir ve sağlıklıdır. Ve kendinize en önemlisi biraz izin vermeye ihtiyacınız var. Belki de gerçeği şu anda kabullenmeye hazır değilsiniz. Kendinizi bu kabul etme sürecine hazırlanmaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Belki bu video aracılığıyla siz de neden sürekli eski partnerinize geri döndüğünüzü, işte tam yola devam edecekken bir anda alkollü bir ortamda onu aradığınızı veya bu sefer bitti dedikten sonra bir anda sabah onunla kahvaltıda kendinizi bulduğunuza yönelik hep kendinize sorular sordunuz. Ve belki çevrenizdeki insanlar da artık bu döngüden sıkıldı, siz de sıkıldınız ve bunu tamamıyla bitirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. O zaman demin söylediğim gibi videonun başına dönüp dönüp şuna bakabilirsiniz. Ben neden bu partneri bırakamıyorum ve bırakmak için neye ihtiyacım var?